Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir içerikte sizlerleyiz. Endonezya Sumatra Adası Medan şehrine bağlı Megatan Siatra bölgesindeyiz. Efendim, yanımda Kemal kardeşimle beraber aksiyon macera dolu düğün başlasın diyelim mi? Bugün akad nikah yani sözleşme, düğün sözleşmesi gerçekleşecek. Resmi nikahın gerçekleşecek. Nikahla nişan yapılacak abi. Yarın da parti yani düğün diyorlar. O gerçekleşecek. Her bir günü ayrı bir bölümde izleyeceksiniz sizler. Elimden geldiği kadar düzgün bir şekilde çekmeye gayret göstereceğim. Damat bey, heyecan var mı? Yok abi, heyecanı yendi. Hadi canım. Vallahi heyecanı yendi. Nasıl, uyuyabildin mi? Yemeklerine alışabildin mi? Uyudum abi. Yemeklerine alışamadım. Abi gelirken kendinize yemek getirin Türkiye'ye. Çok pis kokuyor abi. Aşırı derece. Alışkın değil olduğundan dolayı maalesef öyle gelir ilk başlarda. Ben de aynı ilk zamanlarda buralarım falan pişik olmuştu. Sonrasında bir 7 kilo falan vermiştim Endonezya'ya ilk geldiğim zamanlar. Yiyemiyordum, her şey kokuyordu, ay sosları falan filan derken bayağı bir kötü olmuştum. Hani varlık içinde yokluk çekmek nedir burada anlarsınız, onu söyleyeyim ben size. Vallahi öyle abi. Paranız var ama bir şey alamıyorsunuz. Paranız var ama yemek yiyemiyorsunuz. Yemek var ama sana kokuyor. Çok enteresan bir adetleri, gelenekleri var. Ya koku sadece yemekte değil abi. Herhangi bir yerinde Jakarta'dan tut Medan'a gelene kadar abi her yeri kokuyor ya. Allah Allah. Aşırı derece hem de. Nem kokuyor, küf kokuyor. Küf, nem kokusu. Çöp kokuyor. Evet. Aynen. Ya hani bu alışkanlık süreci bayağı bir zorlayacak kardeşimizi. Herkesin farklı bir düşüncesi var. Bazıları çok çabuk alışıyor. Bazıları havalimanında direkt bazuka gibi diyor, kafama vurdu diyor. Çok kötü koku geliyor diyor. Bazıları da ya bir şey olmaz, idare edeceğiz artık diyor. Elimizden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde içerik çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hadi bismillah diyelim. Videoya başlayalım. Araba demin çalışmıyordu. Biraz uğraştık ama şöyle Toyota'nın küçük bir Agya arabası. İlk defa böyle küçük bir arabayla yol alıyorum. Yengem dedi ki kiralık araba yapmayın dedi. Al dedi benim araba Bekir abi dedi. He? İyi Nasıl? yaptı abi. En azından kira parasını aldı. O da var. Arabanın kira Adamın parası düşünceye bak ya. Arabanın içi böyle. Araba güzel Merak abi. edenler varsa. Ufak, alçak. Evet. Kız evine geldik. Önce kıyafetler denenecek. Yavaş. Sonrasında resmi nikah işlemleri başlayacak. Burada kıyafet denenecek. Evet. Komşunun evinin önünde bekliyoruz. Edi ile Büdü. İkimiz tek bacımızayız. Orada da erkek evi. Daha hiç gitmedik oraya. Kız evi pardon. Hiç gitmedik oraya. Bakalım hepsi gelmiş. Öyle diyorlar. İsteyen istemeyen. Abda kirli bez Tissue, water towel. Ne? Pasa. Tam Hindu kültürü, Hindi ceketi. Ya Pakistanlılar falan uzun ceketler giyiyor. Bir kalk bir göster istersen. nasıl yakışmış mı abi? Olmuş muyuz? Daha başka çeşitleri de var değil mi onun? Nikah için de ayrı giyeceğim abi. Kaç çeşit giyeceksin? Nişan için, Bugün resmi nikah kıyılmıyor mu? bu nikah için abi. Tamam. Nişan için beyaz bir tane giyeceğim. Nikahtan sonra nişan yapılacak. Resmi nikahtan Evet. sonra. Nikah yapacağım. Sonra yarın da düğün yapılacak. Doğru mu? Yarın da düğün abi inşallah. Farklı farklı hep. Farklı. Hepsi. Abdullah. Ha gel. Gel. İşim vardı. Tamam, bunu da götürsün abi. Ne o? Indonesia tahu dia. Sorguya çekiliyoruz şimdi. Erkek tarafı ve kız tarafı Lama di aile Indonesia. tarafında totali 10 tahun bulunmakta. 10 tahun? Iya, Pak. Wah, bukan dia lah. Bapak asli Pakistan ya? Tidak. Di mana? Di Indonesia juga. Hidupnya Pakistan. Indonesia Pakistan. Iya kan? Iya. Nah, jadi bahasa Pakistan katanya begini. Bahasanya tora-tora peta bota-bota nih.
Apa? Artinya sedikit-sedikit pandai, banyak-banyak tidak pandai. Tidak tahu banyak. Yavaş yavaş konuşuyoruz. Banyak dia tidak. Sedikit tahu. Sedikit dia tahu, banyak tidak tahu. Çok az bir şey biliyorum, çok şey bilmiyorum. Bahasa Urdu. Atasözüymüş. Pakistan'ın Urdu, Pakistan. atasözüymüş. Çok az şey biliyorum, çok şey bilmiyorum. Ne güzel. Bahasa Urdu. Urdu ya, Ya, Urdu Pakistan bahasaymış. Urdu bahasa bicara ayo. Bahasa Urdu itu bahasa Pakistan. Coba dulu bahasa Urdu. Kihal Raji Baji Tenutik, artinya apa kabar? Ya. Kamu baik? Ya. Itu. Okey. Bagus. Ya kendi Urdu dilinde nasılsın, iyi misin? Barinda na kawan. Kung ay salam niya. Hemen bir saattir konuşuyorum, dil döküyorum, her şey yolunda, çok şükür, çok şükür. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ayeten Kürsi'yi de oku kardeşim. Herkesin ayetini lütfen kardeşim. Yasin çok zamanı yok. Ayeten Kürsi yok. Ayeten Kürsi yok. Tamam Yasin oku. Bir başla. Dia orang kamu mama. Enggak, dia minta mau dibilang itu. Bildiğin başka bir dua var mı? Islam itu maka itu dia baca. Hangi duayı okuyacaksın? Başka bir dua var mı? Kısa. Islam jadi Dia pikir supaya mempercayakan memang dia pun seorang wanita yang bisa. Sekarang gini mami, kita tetap pakai Muslim, bukan ada India, bukan ada Pakistan, bukan ada Turki. Kita pakai Muslim punya. Ya. Diyor ki Müslüman olması bizim için önemli. Ailenin Abi ben Jangan annesine de dipakai babasına da Al Yasin-i Muhrim. Şerif okudum zaten. Tahu masa tamam. Müslüman olması önemli diyor abine. Tartışmanın nedeni erkek tarafı, diğer tarafta kız tarafı. Bu bölge tartışma çıkmış. Senin Müslüman olmadığına inanmışlar. Öyle söylüyorlarmış erkek tarafı. Şimdi abi de diyor ki Müslüman olup olmadığını ben şahitliğini ettim diyor. Müslüman bu çocuk diyor. Daha derdine ekliyor. Türkiye'den gelenler zaten diyor Müslümandır diyor. Türkiye'de diyor Müslüman var diyor. Müslüman olmasaydı diyor o zaman biz destek çıkmazdık diyor. Anladın mı? Hani tartışmanın en büyük nedeni bu. Seni Müslüman olarak görmüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Cocok ini. Dia Erkek belum- tarafının en büyük nedeni bu. Coba ini kau sekolah. Ya işte o kelime-i şehadet Boleh kayak gitu. getirmen de. Bak kardeşini azarlıyorlar bak. Jadi sekarang Yang mewakili dia orang tua nanti perempuan, itulah yang memakai cincin. Aku Islam. Nah, gitu. Islam. Elhamdülillah. Islam very good. Ya bak. Paling bagus, paling paten. Kita harus ikut Islam. betul. Tahu dia, Islam. Ya İslam önde gelir. Her şeyin önemlisi İslam'dır. Müslümansan her şey Benim anam babam da namaz kılıyor abi. ya. Kan udah gak cocok kan mami? Semua keluarga saya, keluarga abang Kemal, semua Islam abang. Islam. Ya elhamdülillah. dia pikir orang ini nggak muslim. Iya, ini sekarang dia pikir ini tidak Dia muslim. Ngerti Sekarang Yasin ezbere biliyor musun harbiden sen? Protokol mana? Kau protokol mana? Onu var ya eğer baktık erkek tarafı buna yine itiraz ederse çatır çatır oku kardeşim. Bağırarak oku Allah'ın yani gururlandır beni. Bas bas bağır yani. Bak onlar da görsünler. Udah aku aja nih wakilkan. Mami aja udah. Mami mewakili orang nih. Wakil udah. Udah lihat ini aja. Bak biz vekil olacağız diyor. Biz şahit olacağız diyor. Herhangi bir problem yok. Ya? Marah. Protokol. Iya kan? Ya ganteng. kita udah bisa. Abang mata bagus. Abang. Bang, mata bagus mata. Ada lagi. Ah. Ini masih ada. Yaklaşır abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selam ver. Dur. Direkt geç. Laki-laki aja. Laki. Sadece erkeklere selam ver. Berikut ini kita lihat adalah pengantaran atau penghantaran yang akan dibawakan dari keluarga besar mempelai pria kepada keluarga besar mempelai wanita Devam et. untuk Dedeyi takip et. meminang
atau mempersunting dari adik kami Rani. Selanjutnya acara ataupun adat istiadat dari keluarga besar mempelai pria kepada keluarga besar mempelai wanita kita lakukan di dalam kediaman. Bekle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ya, masuk. Anak muda semua masuk. Ya, susun yang rapi, yang ganteng, yang cantik, ya kan? Oh, ini bisa selalu. Ya. Ya. Ayo, masuk terus. Ya, situ susun tengah. Mungkin aja berdiri gini panjang. Panjang. Oh ya. Kita geser sedikit ke belakang dulu boleh. Ya, sama boda. İstemem merasimi. Bağdaş kur. Böyle oturabilir misin? Kalian susun rapi buat ya. Pikas angin ada? Baik Bapak dan Ibu, kita sudah Kipas, berada di kipas. dalam kediaman. Şu rengarenk olan yengemdi değil mi? O muydu ya? Ona benziyor da. Baik, kami mohonkan kepada keluarga besar Rani burada dari değil. mempelai pria berada di depan dan keluarga besar mempelai wanita ada di sini untuk berhadap-hadapan. Iya, suruh ke depan sebelah sini Ibu. Boleh? Ini konsepnya seperti ini atau mau berhadap-hadapan Pak? Sini aja Begini böyle. aja, baik. Biraz daha geri gel. Bağdaş kur, bağdaş. Ben yapamam. Şöyle al. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warham. Dari Bandung hari ini mewakili untuk menggantikan dari posisi ayahnya ponakan. Şimdi erkek tarafı yani şöyle anlatayım efendim. Şu konuşan beyefendi rahmetli babasının abisi. Yang sudah gadis ini Derdiniz ne, niye geldiniz falan filan diyor. Ortada birazcık tercantik şey di yapıyor. kisaran ini termasuk. Nah, Biraz apa niat karıştırıyor. kalian datang Abi ke de sini? bizden yana. Apakah Öyle. niat kalian Biraz itu ortam datang ke sini kızgın. mau Aralıklarla çekecek. Adamın hakkını diyemeyiz. Putri yang ada di rumah ini. Oleh karenanya Abi bizden kami yana. telah membawa ini persyaratan Allah razı olsun Pakistanlı abim. yang disampaikan. Bize destek çıkıyor. Ini berupa peningset dan Sama kami dia taraf. nanti juga membawa cincin tunangan İşte untuk mi? mengikat daripada putri yang ada di rumah ini. Nah, itulah yang Kirani duduk dulu di situ. Kita mau buat acara serwarni. Serwarni itu artinya memutar-mutar uang di kepalanya untuk dikasih bonbon acara tunangan ini. Nah, belum ada ini, belum ada ini masalah pertemuan, belum. Belum. Nah, mesti acara pemasangan cincin Baik, tunangan. kita panggilkan untuk mempelai Otur gel. wanita Duduk aja dulu. Otur diyor. untuk masuk Dur di çantanı. hadiran kali ini. Allah Allah, bu neydi ya böyle ya? Hadir. Duduknya yang enak ya. Kuri. Baik, sudah. Baik, sebentar ya protokol biasa yang dilatih dulu. Ya. Yang lain kami minta supaya duduk dulu, duduk semua, duduk lagi ya. Kecuali Betty megang bonbon sana. Şimdi
Bizi oturttular. Özellikle şey diyecekler şimdi, Rani'ye soru soracaklar. İstiyor musun, istemiyor musun? İş işten geçmiş, her şey hazır. Yani niye bunu soruyorlar ki? İstemiyorum demez abi. Dulu semua. Ya şimdi onu sorguya çekecek amcası falan. Hani Apanya fotografernya pun ngambilnya enak. fotoğraf çekeceklermiş bilmem ne. Kau dek ambil dari samping. Ya bu çok saçma bir değişik gelenekleri var bence de. Ambil dari Bir samping. de ortalık gergin ya biraz. Hani normal bir gelenek, göreneği de izleyemiyoruz. Yani hani bir gerginlik var. Annesinin taraf tamam bizden yana, babasının tarafı bizden yana değil. Farklı. Tisunya be. Sabır. Sabır, her Her şeyin şey başı. olacak. Aynen Dia öyle. keluarkan pomponnya. Kasih bagi tisu. Tisu nanti dia keluarkan pompon. Ya. Semana fotografer sudah oke. Ya udah. Cuni dulu mami ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jari manis kanan, ya, diserahkanlah cincin tunangan dari Kemal kamu, Kemal Kono. kamu, kepada siapa Jo? Nama Rani? Sima Khairani. Sima Khairani. Ya, mudah-mudahan tunangan ini mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lihat sini Bu. Kami lihat sini senyum. Oke, 1, 2. Oke, Mami kasih bonbonnya Mami. Oke. Oke. Bonbonnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dicoplah bonbonnya itu. Nah, baru dikasih uang jajannya Mami. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ya, oke. Ya. Mama lah. Enggak, serahkan dulu itu. Baru, jangan serahkan dulu. Oh ya. Oh Baru ya. munculan dulu. Ya. Caca dulu. Kita di tengah. Ya, serahkan. Nah, inilah kami serahkan. Ini aja lah yang kecil ya. Yang kecil aja, yang kecil. Ibu di sini, Bu. Bu, Saku Ibu depan, aja, depan. saku aja. Yang lain nanti diangkat. Ah ya, berhadapan. Nah, ada apa? Serahkan kami. Kita bentar Bu, lihat sini Bu. Lihat kamera. Salam minta. Kamera Bu. 1, 2, 3. Salam minta, salam. Salam mami. Ah, tengok kamera. Kamera. Cipika-cipiki Bu, sekali Bu. Ya. Ah, Tekan dulu. tekan dulu. Oke. Oke, sudah Bu. Kita pegang. Ayo. Di sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lihat sini Bu. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah? Ya, yang lain simbolik aja, yang lain sudahlah. Ya, simbolik udah. aja. Ya. Namanya Mama Akbar, mana Mama Akbar? Tuanya semua lah. Yang hijau belakangan sini. Nah, hijau di sini. Dia nak nampakkan di sini. Dia tutup Bang. Şimdi şeker veriyorlar. Sudah, siapa lagi? Sudah, Sonrasında Be. para veriyorlar. Ya terus. Mama Akbar mana? Ayo, Sonrasında Mama da- Akbar, panggil. Terus. Akbar mana Mama Akbar semua? Bizim orada kına gecesinde hani kızına yakılır da eline altın koyarlar ya. Onun gibi bir adetleri var. Da para altın değil de para koyuyorlar. Şeker alıyorlar sonrasında da parayı verenler.
Mama Akbar. Ya, salamkan sama dia Pak. Salam. Masukkan bonbonnya satu Pak, ambil mulutnya. Ağzına şeker veriyorlar kızın. Sonra kız geri çıkartıyor o şekeri. Sana di belakang si Rahmi. Ambil, tunggu sabar. Harus kobar, harus kau dulu. Nah, kamera nanti mengganggu. Dari tadi kau dipanggili, Ya, pas. dari tadi kau dipanggili tak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum baru orang besar. Dikit dah. Dikit dah. Masukkan aja dulu mbak. Masuk aja, nanti dikeluarkan. Jangan semua Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Salam. Tengok sana kamera. Harus gitu, jadi nggak pantatnya. Ya. Bagus kau ya Rani ya. Kamu jadi istri. Habis. Penutup. penutup. Habis. Ya. Kita terakhir. Udah. Habis kan? Bayram şekeri dağıtıyorlar. Fotonya dulu sini. Nanti baru kasih semua. Ya, kita fotonya. Al sen de al. Kasih. Terima kasih. Şöyle küçük bir şeker torbası. İçinde şekerler var. Aç bakayım. Damat bey. Ağzın tatlansın. Onu merak ettim. Onu deyip duruyor yengem. Atsana onu. Ona benziyor. At. Şeker mi? Ne o ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tutup dulu acara mami. Senin şey ağzına soktu geri. Bilang dulu biar sama-sama manis. Evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyor. Hadi bakalım. Çıkarma. Permisi Pak. Kan si orangnya ada nanti udah. Permisi, Pak. Tadi sebenarnya karena kemauan si Rani udah. Nah. Biar nggak ada selisih lah udah. Bapak dan Ibu, tadi sebenarnya baik, Dan di depan mata kita. jangan maksudnya berhadapan-hadapan dulu tadi. Iya kan? Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi prosesinya agar Dokunma, helal değil diyor. Uzak dur. agar dapat momen videografer dan fotonya, kami mohonkan tadi sebenarnya pengantin yang sedang berbahagia nih calon pengantinnya untuk berhadap-hadapan. Apakah benar ini adalah tadi Yavaş resmi nikah pemerintah kıyılacak untuk ama bagaimana untuk ngomong bazı saya adetleri var. Onları yerine getirmeye çalışıyor. supaya momennya dapat diambil sama videografer. Seperti itu Pak, tidak ada nantinya untuk bersentuhan ataupun penyerahan cincin. Penyerahan cincin tetap dilakukan, mau bantu untuk mentranslatekan Maaf ya. apa yang ingin saya sampaikan. Iya. Abang Kemal yang ganteng jauh-jauh datangnya dari Turki untuk adik kami. Uzaklardan geldim buralara. Hari ini abang akan mengikrarkan untuk melamar adik kami Rani. Mohon sedikit ada yang Türkçe. Seni seviyorum Rani desene. Seni seviyorum Rani. Aku cinta kamu Rani. Kuat. Saya mau nikah kamu. Aku cinta kamu. kasih aplaus yang meriah buat kedua mempelai. Baik, karena tadi sudah diserahkan dari ibu ataupun penggantinya ibu Abang Kemal untuk serahan cincin. Hadi bakalım. Setelah ini kami Efendim, beyefendi Hindistanlı. Beyefendi Pakistanlı. Türk. Ortama bak. Ama beyefendi Hindistanlıyım diyor ama diyor Pakistan'ı seviyorum diyor. Hindistan'da diyor Burapa population, how many people have to India Muslim people? Muslim How many million around 200 million. Muslim people have? Yeah, 200 milyon sadece Hindistan'da bildiği kadarıyla beyefendinin Müslüman bir kesim varmış Hindistan'da. 200 milyon. Allahu Akbar. Ama az abi. Çünkü Tapi India orang population berapa milyar? 1 milyar.
1,4. 1,8 milyar insan varmış Hindistan'da. Bunun 200 milyonu azınlık olarak Müslüman. Wow. Ya Pak, Recep Tayyip Erdoğan, Bapak, Presiden Erdoğan ya? Ya. Elhamdülillah. Ya. Bapak Prabowo sama Merdeka. Oh, not good. Ya. Erdogan. Erdoğan bagus ya. Elhamdülillah ya. Erdoğan'ı seviyorlar da kendi başkanlarını sevmiyorlar. Jadi Raja Sulaiman dulu itu kan Merga Khan. Merdeka Süleyman apa? Raja Sulaiman, King Solomon. King Süleyman. Ya. Ha, Kanuni Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. Ha, yeni kıyafet giyecek misin kardeşim? Hadi. Udah datang itu. Gel, içeri gir hadi. Hadi aslan kardeşim benim hadi. Udah siap ya. Akad nikah papa kava di sini. Sana. Evet. Ini di tempat tadi nikah. Ha, kıyafetini giydikten sonra resmi nikahın gerçekleşecek hadi. Hadi kardeşim benim ya. Beyaz atlı şeylere neydi? Sadrazam. Nasıl oldu? Padişah çocuklarına ne diyorlardı ya? Sini. Prens. Pakistan sen. Turki Pakistan. He. Beyaz Sene. atlı, beyaz atlı. Bu Endonezya. Endonezya, Hindistan, Pakistan, Türkiye. 4 ülke bir arada. Bu kardeşim de Pakistan asıllı ama Endonezya'da yaşıyor. Peki abi bir fotoğrafımızı çek. Tamam çekerim canım benim. Izin saya mau makein sorbannya di Boleh. kepala, boleh? Böyle. Boleh. Di mana? Damat hazır. Gelin de hazırsa hadi gidelim. Kız Bir istemeye. kelime bakma ne? Şeye benzedin ha. Bu filmlerde izlediğimiz Hindular var ya abi. Dans edenler vardı ya. Evet dans eden. Böyle genişten alayım kardeşim. Ya bayağı beyaz atlı prense benzedin. O kolundaki çiçek neyin nesi ya? Abi ben de bilmiyorum. Bunu da düzgün bağlamamışlar zaten. Hadi. Gel. Gel beni takip etsin. Saya terima nikahnya sama kayak binti Muhammad Syahstan kan Muhammad satu dibayar. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi Bekle. seluruh keluarga besar dari mempelai pria akan masuk ke kediaman. Yavaş yavaş. Kami mohonkan kepada seluruh besar keluarga mempelai pria Bang Kemal yang datang dari Turki Ya. untuk masuk ke kediaman dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke sini. Bekle. Ya. Udah. Masuk. Bismillah. Bismillah de sağ ayağına gir. Udah niat tadi bilang. Bekle. Bilang. Nikah tadi. Ne? Udah niat. Bu da. Udah Niyet bilang. etti. Niyet et diyor. Niyet ettin mi diyor. Niyet et. Ne için? Nikah için. Evet. Nikah. Dan nikah untuk ibadah. Hani şeyde Bismillahirrahmanirrahim'de Allah'ım hayırlısını eyle de nikahımı gerçekleştirmek istiyorum. Hayırlısı olsun de niyet et. Masuk. Tamam. Şimdi sağ ayağına gir içeriye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada calon mempelai pria. Dekatnya biar dia tahu cakap. Saya? Iya, dekat dia. Di mana? Dekat. Di samping Jadi sampai biar Sini boleh? Iya bisa. baik Bapak Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita sama-sama menyaksikan Sultanım. prosesi akad nikah dari Abang kita Kemal dan adik kami. Ambil ya, Abang. Buat Bapak tadi kami berikan waktu dan tempat. Şimdi evet. Ha? Buat seluruh saksi. Vallahi ben ilk defa böyle bir kıyafet gördüm kardeşim, açık konuşayım. Neye benzedin? Dari Araplara mı benzetiyorum, Hindistanlılara mı, Pakistan, böyle bir karışık bir şey oldu. Abi Hindistan'da dans ediyorlar ya. Onlara He. benziyor. Onlara benziyor. Şöyle ellerini de hareket ettirsen tam gülüşüm. Güzel. Yakışıklı oldun. Türk'ün gücünü göster kardeşim benim.
De pasport di mana Ade? Evet. Şimdi beni dinle. Birazdan resmi nikahta Tuna'yı dedikten sonra tek nefes, derin bir nefes, yavaş ama sesin güçlü çıkacak, tamam? Öğrettiğim gibi. Aslansın. Hadi kardeşim. Kağıda bakmayacağız. Biz Türk'üz abi. Kağıda bakarak öyle okumak yok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kami telah menuju dua orang secara tertulis untuk memenuhi administrasi yang ada pada kami. Selanjutnya rukun nikah yang kelima, yaitu ijab dan qabul. Sebelum kita sampai kepada rukun nikah yang kelima ini, ada baiknya kita bacakan sejenak khutbah nikah. Dan kembali kita berhadir, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beristighfar, memohon ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu Estağfirullahal azim. Estağfirullahal azim. Mellezi Ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve tubu ileyh. Tubu ileyh'te. Eşhedü en eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Baik kepada Kemal, panggil namanya nyambung ya, kan? Kemal ya kan? Kemal. Nah, Kemal. Ya. Kemal. Kemal. Ya. Jadi kalau dipanggilnya nanti ini panggilnya nanti sebutnya namanya, ucapkannya apa yang ini, jauh sampai. Sana Tunay dedikten sonra her zaman olduğu gibi, videolarda olduğu gibi hemen Tunay dedikten sonra Sayat Eriman nikah diye başlayacaksın, tamam? Oke, tamam. Ya, seperti tadi ya. Ya. Baik bapak-bapak, para ibu hadirin dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita saksikan jalannya prosesi akad nikah ini. Untuk kiranya kepada wali nikah, ayo kita salam calon mempelai laki-lakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemal, Saya. saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya, Sima Khairani binti Muhammad Syam. Maharnya 1 set perhiasan emas. Tunai. Saya terima nikahnya Sima Khairani binti Muhammad Syam sedangkan mahar tersebut dibayar tunai. Sah. 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 Cepat. Berarti dia akan dulu ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hayırlı olsun kardeşim. Elhamdülillah. Bagus ya. Baik kepada mempelai Sudah ambil. Bapak sini Pak, dekat saya. Sudah difotokopi. Ya ada boleh. Ada nanti Pak, kamu bicara Pak bahwa legalisasi nikah dia bangun bar ya. Bentar lagi Pak. Nanti ya. Şimdi mehiri kontrol ediyoruz. yang nanti dia nyerahkan. Nanti kasih. Aç abi. Yes. Sağ. Dur. Tamam. Bakma. Geliyor gelin hanım. Ya iki elinle mehiri teslim et yengeme. Yok öyle değil. Şey böyle. Kapıyla beraber. Aynen. Bak ona. Yengeme bak. Fotoğraf çekilecek. Biraz bekle. 5 saniye kuralı. Kameralara bak. Çevirin. Ha şöyle aynen. Kameraya bak. Bekle. Setelah itu
mengadakan janji setia kepada istri. Selepas itu. Janji. Apa itu janji? Cinta. Janji. Ya anlaşma, evlilik anlaşması var burada. Burada saya tercüme kan böyle. Şimdi burada maddeler halinde evlilik sözleşmesi. Tamam mı? Evet. Buna evlilik sözleşmesi diyor. İşte boşandıktan sonra 3 ay sonrasında evlenebiliyor. Sen öldükten sonra örnek veriyorum Allah gecinden versin. Burada madde her şey yazıyor zaten. Ben sana bunları sonra anlatırım, tamam mı kardeşim? Okey abang, sudah. Udah. Tahu. Saya video selalu semua orang tahu Türkiye. YouTube channel saya. Gösterdiği yerlere imza atacaksın kardeşim. Dur, gösterdiği yerlere. Suami yazan yerlere, aynen. Bahagia. Gösterdiği yerlere imza at, tamam. Adının yazan yerlere. Dur sonra yapacağız. Tamam. Bir daha. Bekle. Kalemi yengeme ver. Dur bitti artık, helal oldu. Helal ya, helal. Pegang dua-dua. Ya kamu bicara bang. Sebelah sini sebelah. Pegang nih apa? Hari ini boleh ya legalisir. Nanti kamu fotokopi buku nikah. Oke, 5 lembar ya. Ya. Yang penting laki-lakinya kan. Nampak pengantinnya dua-dua tuh. Kak, senyum lagi kamera. Kamera ya, Pak? Pengantinnya dua-dua. Kamera pengantin dua. Oke. Dua pengantin dua. Yang lagi biar di. Okey. Evlilik cüzdanında hata var. Sini ya bang. Kemal Konu. Ya bang tolong ya. Ya nanti umur kamu, ayah nama kamu, kelahiran, pasport number, semua Paspor sama. si mana nomornya apa? Baik, nanti Udah bagus. dekat di kantor. Ini hari juga bisa. Hatalı oldu ya, evlilik cüzdanında sıkıntı var. Yenisini yapacağız. Neyse sonra cumadan sonra tekrar evlilik cüzdanı yaptıracağız. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات آمين. وتغفر لنا بها جميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين. وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات Amin. Allahumma anzil rahmat wal ni'mat. Kasih gaya bebas ya, ayo. 1, 2, 3. Kemal'in ismini yanlış yazmışlar. Kemal yazmışlar, soyadını yazmamışlar. Doğum tarihi yok. Kızın doğum tarihini yanlış yazmışlar. Babasının adını yanlış yazmıyor. Yani barkodu okutuyorum, her şey yanlış. Evlilik cüzdanının hiçbir şeyi yok. Yani hani nasıl söyleyeyim ben sana, resmiyeti yok.
Bu şekilde Jakarta'ya gitseydi patates. Yani hiçbir şekilde kızı götüremezdi. Kalırdı orada. Bisa bahasa Türkiye? Tidak bisa. Ayo coba. Merhaba. Merhaba, Türkiye. Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba, Türkiye. Evet, bay bay. Salim Reis. Hai. Begitu masuk semut rasanya. Oh ya. Hello. Langsung viral ya. Caci kan tadi gantikan dari pihak laki-laki. Jadi Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Var olasın. Allah utandırmasın kardeşim. Ellerini öpeceksiniz. Selam ver. Alnına götür. Tamam. Yer değiştirin. Gantian sekali lagi. Ayağa kalkar mı? Allah razı olsun. Bu abi bize çok yardımcı oldu. Tavuk çorbası. Tavuk. Değişik bir şey. Sonra et. Soy. Yemekler de bu şekilde. Burası biraz daha serin, orası çok baskın. Ondan dolayı buraya geldim. Damatla gelin odalarına geçtiler. Biraz dinleniyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Çok şükür işlemleri bitti. Zor oldu ama eksik işlemler yapılmış ama olsun, en azından nikah gerçekleştirdi diye onay verildi. Şimdi isimler değişecek, bilgileri değişecek, eklenecek. Ona göre düzenleme yapılacak. İnşallah bugün hepsini hallederiz. Çünkü çok büyük bir sıkıntı. Harf hatası dahi olsa, tekrar ediyorum, elçiliğimiz, hatta Jakarta'daki bakanlıklar bile bunu kabul etmiyor. Git diyor yerel makamdan diyor, evlendirme dairesinden yeni bir evlilik başvurusu yap, cüzdanı çıkar, işlemlerini yenilet diyor. Onun için yani hiçbir ciddiyeti, hiçbir resmiyeti yok. Onun için dikkatli olun. Çok dikkatli bir şekilde kontrol edin. Evlilik cüzdanını aldım, bitti, o iş değil. Evlilik cüzdanın içerisinde pasaport numarası, kadının kimlik bilgilerinin numarası, babasının adı, senin babanın adı, ondan sonra doğum tarihleriniz, bunların hepsini kontrol edin. Çok dikkatli olun. Adamın ismini eksik yazmışlar ya. Kemal yazmışlar, bırakmışlar yani. Yani soyadını yazmamışlar. Doğum tarihi yanlış, kızın doğum tarihi yanlış, babaların adları yanlış, her şey yanlış. Barkodu giriyoruz, barkodda da aynı yanlışlık devam ediyor. İnşallah bugün halledecekler. Bakalım, para da verdik. Açık konuşayım, verdik yani. İşimizi halletsin, hızlandırsın, zamanımız yok. Yok işte 3-5 güne sonra diyor, bir şeyler diyor ama bugün halledin yani. Cuma'dan sonra inşallah Cuma'ya gideceğiz, hayırlısı. Cuma'dan sonra yapacağım dedi. Sözünü de aldık. Baskı yaptık. Aileyle biraz tartıştım, dedim böyle. En ufak bir harf hatasında kızın Türkiye'ye gitme olasılığı yok. Zaten Jakarta'ya gidemez. İşlemler için gitmesi gerekecek. Yani hiçbir geçerliliği yok. Onun için sizden ricam, Endonezya evlilik için gelecek dostlarım, çok dikkatli olun. İşte videolar atlamadan izlemeyin. İşte videoları atlamadan izleyin dememin nedeni bu. Atlamadan izleyin videoları. Her bir dakikada belki bir değerli bilgi edineceksiniz. Dikkat edin. Çok kişi elçiliğin önünde ağlayanları da gördüm. Açık konuşayım yani. Yapamamış. Eşini 3 aydır 2 aydır işlemlerini halledememiş. Rezil olmuş insanları da gördüm. Yapanlar da var. Ama önemli olan, bu kadar maliyet, masraf yapıyorsun. Yazık, günah yani. Hani neden tek seferde gelip alıp götüremiyorsun? Bu senin elinde olan bir şey. Çalıştırmak lazım. Evet. Cuma'ya gidiyoruz. İnşallah Cuma'dan sonra da hayırlısıyla şu evlilik cüzdanlarını teslim alalım. Kafam bir rahatlasın. Ondan sonra rahatız. Yarın düğün var. O bölümü de ayrı çekeceğiz zaten. Bugün farklı bir bölüm olsun istiyorum. Ne düşünüyorsun? 1000 tane fotoğraf çektik abi. Öncelikle yoruldum. Aleykümselam. 1000 tane fotoğraf mı çekildin? Ne düşünüyorum? Kendimi şu an özgür bir kuş gibi hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Evet.
Az kaldı kanatlanacağım abi. Heyecanla ne? Heyecanı geçtik abi ya. Daha aile olduk artık. Aile olduktan sonra heyecan biraz azalıyor abi. Heyecan yok, sevgi. Heyecan var mı yok mu yorumlarda belirtirsiniz siz de. Sevgi gittikçe çoğalıyor ama heyecan azalıyor abi. Hadi Çünkü bakalım. insan o sürece alışıyor. Mesela bizim bir sıkıntımız vardı abi. Amcasından yana bir sıkıntımız vardı. O sıkıntıyı da hallettikten sonra pek bir şeyimiz kalmadı. Nikahı da kıydık. Daha bundan sonra alamazlar zaten abi. Daha bir şey de diyemezler. Yani şu an kafamız rahat, gönlümüz rahat. Allah izin verirse yarın da düğünümüzü yaparız. Ondan sonra her şeyi bitiririz abi. Sen sağ ben selamet mi? Yok estağfurullah abi. Sen olmasan ben nasıl konuşurdum amcasıyla. Hallettik çözdük. Olur. Çözdük. İyi oldu abi. Yorulduk ama değdi mi? Değdi abi. Fazlasıyla hem de. Hadi bakalım. Cuma'ya gidiyoruz. Bu abi de Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Bunun emeği çok. Unutma bu abiyi. Sana jam berapa ini? Turki. Türkiye. Sama jam 12.40. Malam. Sekarang? Siang, iya. Pagi. Jam 8. Sama. Ya sabah saat 8 şu an Türkiye'de. Evet. Iya. Arada Sokaklardan gidiyoruz. Aynen. Kız var. Abdestin var mı? Geçen ayağıma demir düştü baksana. Sepatu. Ya. Sen dur da kardeşim burada dur ben burada alayım. Abdest alayım geliyorum. Buradan tuvalete gideceğim önce. Böyle göl gibi bir şey yapmışlar. Böyle tuvaletler. Aman inşallah aman. İnşallah nanti ambil buku nikah tidak ada masalah ya. Tidak ada, aman. Ya Nanti inşallah. ini jam 2 siap. Camluğa ya. Hadi saat 2'de evlilik cüzdanları da hazır olursa kafamız rahat olur. Hadi sağ ayakla girelim. Gel silakan. Kunci mobil. Ya, sudah. Sudah. Mobil si Rahmat kita. Aman, Okey sudah ya de. Ya, aman tuh. Kalau nggak berkenan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Karim, ya Karim. Udah, keluarkan apanya? Kavva demiş ki ben demiş 5 iş günü sonrasında evrağı teslim ederim demiş. 5 iş günü mü? Pazartesi biz gidiyoruz. Ne iş gününden bahsediyor ki bu adam? Hem kendi hatası hem şeyi. Şimdi amcayla beraber Simpang işte simpang itu lah. yengenin kardeşi beraber gidiyoruz. Iya, kan. Dağıtacağız ortalığı. Şimdi o kadar para verdik. Yapsınlar işimizi ya. Bugün istiyoruz bakalım yapabilecekler mi? Hayırlısı ya. Aksilik peşimizi bırakmıyor vallahi. Bu neydi böyle? Ya, yang Geldik bakalım. Ya udah beres. Şimdi oradan çıktık. Gerekli bilgileri de verdik. Böyle olmaz dedik. Barkod yanlış. Her şey yanlış. Bütün bilgiler yanlış. Bu yanlışlıkla kız ne? Buradan çıkamaz ya. Apa? Kimlik apa, bilgilerini dulu yanlış jam yazmış. berapa katanya dulu? Aa Kemal'im ha. Kemal'in ismini de yanlış yazmışlar. insyaallah sore siap itu. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Allah razı olsun inşallah. Darısı sevde kavuşamayanlara gidersin. Baba vekili oldum lan. He valla baba vekil oldu. Hayırlı olsun. Darısı sevip de kavuşamayanlara.
Ben sevdim. 4 gün yol çektim. Aç. Tehdit Dubai'de yedik. tehdit yedik. Dubai'de gittim. Dubai'de bir su fiyatını sordum. 270 lira dedi. Vallahi benim de gönlüm... Dubai'yi boş ver, parayı boş ver Dur, ben kardeşim. konuşayım abi. Benim gönlümde el vermedi. Kaç gün aç kaldım. Buralara kadar geldim. Şimdi sevdiğimin peşinden geldim. Şimdi Allah'a çok şükür büyük tehditler de aldık. Büyük tehditler Bugün almamıza oldu rağmen- mesela, bizi kovdular burada otururken. Bugün biz hazırdık. Amca tarafı, dayı tarafı ayağa kalktı. Tam birbirine girecekti. Bekir abi araya girdi. Hani başımızdan çok büyük şeyler geçti. Vallahi çok zor. Ne Bekir. diyorum ben sana? Vallahi ne durumlar Kemal, geçti. Kemal hazır ol Kemal. Bana Müslüman değilsin dediler. Bana dediler ki ne sen Hristiyansın. Seni hanımı dedi sen oraya götürüp köle gibi kullanacaksın. Satacağım. Atacaksın. Ha, bu tür şeyler söylediler. Bizim ağrımıza gitmesine rağmen biz biraz sessiz kaldık. En son Bekir abi patladı. Raconu kesti. Dedi bu çocuk 4 gündür yol çekiyor dedi. Buralara kadar geldik dedi. Kızı sevmese dedi. Buraya kadar gelmezdi dedi. Velhasıl kelam konuştu, etti. Bir şekilde ikna ettik. Kızı çağırdık. Evet. Kıza sordum sonra. Benim münafık olduğumu şey yaptılar. Kafir olduğumu söylediler. Ben de Fatih okudum. Göreceksiniz zaten. Fatih okudum. Şehadet getirdim. Bu baştaydı da sonra bir daha okudum. Sonra bir de okudum. Bak mesela normalde bir tane kameraman tutmam lazım biliyor musun? O ara o şeyle aksiyonla konuşamıyorum. Konuşamıyorsun. Kamerayı açamıyorum, özür dilerim. Konuşuyorum ama değerli dostlarımla konuşamıyorum. Yani hani sohbet edemiyorum. Eleman lazımsa bak kameraman alalım. Sen ne olmasın kardeşim, aman diyeyim ya. Ya. Mavi gözlerin nazar değdiriyor. Bir aksiliktir Allah gidiyor. korusun Evlilik cüzdanı hata verdi. O neydi öyle ya? Ondan Abi ulaştık. bak ben tekrar söylüyorum. Yemin bile edebilirim. Tek başınıza gelirseniz çok zor yaparsınız. Sen öyle oldun kardeşim. Yapanlar var. Yapanlar Sen kendine konuş. Tamam var mı? ama- Çünkü sonra beni yorumlarda linç ediyorlar. Bekir bilerek konuşturuyor diyorlar. Anladın mı? Senden ricam, sen beni hiç övme. Hep kendini anlat. Durumunu Allah. anlat. Yaşantını anlat. Benim hakkımda bir Benim şey söyleme. durumum senden geçiyor abi. Sen olmamış olsaydın ben bugün nasıl gidecektim o şeyi değiştirecek pasaportu falan pasaport diyorum. Evlilik cüzdanı. Evlilik cüzdanını değiştirecektim. Çünkü senden geçiyor. Buradaki olay o amcanın bağırıp kadınları azarlaması, ayağa kalkıp da He. diğer dayılarına, kızın Neyle dayılarına yaptın abi gerçekten? kafa kırık, deli, defolun gidin diyor. Hatta küfür etti bize Kadın orada. dedi, adam bağırdı dedi ki ne, ben tabi anlamadım. İstemiyorum dedi. Defolun gidin Yani dedi. benim hanım bana tercüme etti. Dedi ki ne dedi, kadınları burada istemiyorum dedi. Kadınları kovdu, bağırdı, çağırdı, görmeniz lazım. Rani ağladı tabii. Rani abi felaket bir şey. Ya zehir etmeye ne alaka? Niye zehir ediyorsun? Çocuklar zaten Sonuçta her aldım, şeyi yapmış. gidiyorum He. Yani onu konuştuk. Hakim abiyle de onu anlattım ya. Dedim abi dedim böyle böyle durum var. Hani anlattım her şey. Size anlatmıştım daha önce. Onun dediği şey şu. Vallahi Bekir dedi. Biz hiç bilmek ne anlarız ne dilinden ne şeyinden dedi. Evet. Oğlumu sağ salim gönderdi. Sağ salim gideceğiz abi. Daha nikahı da kıydık, bu saatten sonra değil akrabaları. Feriş daha gelsin. Tüm Endonezya gelse Rani'yi benden alamaz abi. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Eyvallah Cansın abi, sağ kardeşim benim can. olasın. Ha geldi iki gözümün prensesi. Ha bu ne için Rani? Bu yarın için düğün. Ha bu kötü, bunun teker kırık. Çok şükür bitirdik. Allah'a çok şükür gerçekten de. Bütün işlemlerimiz tamam. Evlilik cüzdanından tutun da bütün evrak, dokümanlar tamam. Şimdi gelelim bu nedir Bekir? Bu neden senin için çok önemli ya da evlenenler için çok önemli bir mevzu? Onu anlatmak istiyorum size. Endonezya'da sistem daha yeni e-devlet sistemi gibi, örnek veriyorum, veri tabanı oluşmaya başladı. Dijitalleşmeye yönelik oluyor. Eskiden doğum belgeleri işte elle yazılıyormuş. Mesela kimliğindeki bilgiler, doğum belgesindeki bilgiler, nüfus kayıt örneğindeki bilgilerin hiçbiri eşleşmiyor. Aynı olması lazım aslında ama hiçbiri aynı değil. Adam pasaport alıyor. İsmi farklı, doğum tarihi farklı, pasaportundaki hiçbirine aynı benzemiyor. Onun için Endonezya'da özellikle bu gibi evrak dokümanların eksikliğinden dolayı evlenemeyen, evlenip de eşini Türkiye'ye götüremeyen, Jakarta'daki bakanlıklara tescil ettiremeyen yüzlerce, binlerce insan var. Yerli yabancı. Başka ülkelerde dahil olmak üzere. Sadece
Türk Büyükelçiliği değil bunu isteyen. Fransa'dan evlenen oldu, Avusturya oldu, Avustralya oldu, Almanya keza o şekilde. Amerika web sitelerinde, elçiliklerinin web sitelerinde orada okuyoruz tabii ki. Onları da araştırıyoruz. Aynı şekilde Türk Büyükelçiliği ne istiyorsa aynısını istiyorlar. Yani şunu anlıyoruz. Avrupa standartları, prosedürleri gereği eşinizin, Endonezyalı eşinizin Türkiye'ye gitmesini istiyorsanız bütün evrakların hepsi alfabe hatasız. Yani bir harf hatası dahi olsa kabul edilmeyecek şekilde hepsinin aynı olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Stres, sıkıntı had safhaya geliyor. Düşünsene nikah kıyılıyor, imzaya atıyorlar. Harika, mükemmel falan sanıyorsun. Patates çıkıyor ya. Ya gerçekten zor duruma düşüyorsun. Adam bana diyor ki 5 iş günü sonra. Ya kardeşim ben uçağım var, benim gitmem lazım. Yani büyüklerini devreye sokuyoruz, aile büyüklerini. Adam mazeret üretiyor. İşte diyor sistem yavaş bilmem ne ya da evlilik bir cüzdanım bende yok, ek stokta yok. Abi ne okuyorsunuz bize ya? Tecrübesiz bir adam olsak neyse bunu yutturursun. Zamanında yuttuydum bunları da. Sonra bazı şeylerle açılıyor tabii ki. Sonrasında elimizi, avucumuzu, her şeyi döküyoruz değil mi? Oluyor. Bunu yaşayanlar iyi bilir. Ne olursa olsun bu işi yapmak gerekiyor. Yoksa bu işi eli boş döner. Bu kadar maliyeti, masrafı yapmış olur. Boşa yapmış olur. Şimdi demin Hakim abiyle görüştük. Kemal'in babası. Bugün özet geçtim. Bugünü özet geçtim. İşte anlattığım durumu böyle böyle işte başta isteyen taraf, istemeyen taraf birbirleriyle tartıştılar. Sonrasında kıza soruldu. Kız ben istiyorum Kemal'i denildi. Sonrasında da sesler kesildi. Tabii iş bitti mi? Hayır. Neden derseniz dede gelmedi. En büyük olayı yaratan dedesi. Yani büyük babası. Kızın büyük babası resmi nikaha gelmedi. Ve evi de burada yakın. Yarın Allah nasip ederse parti var. Yani gerçekten de büyük bir salonda düğün gerçekleşecek. Ben de işte Kemal'in babasıyla istişare ettik Hakim abiyle. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? İşte en tehlikeli şeyi de düşünüyoruz. En mükemmeli de düşünüyoruz. Biz her zaman pozitif olaraktan tabii düşünüyoruz her zaman. Şimdi bizim ülkemizde de her düğünde kavgalar çıkıyor, problemler yaşanıyor. Onları da göz alaraktan hareket edin ve düşünün ya da yorum yapın bana bu şekilde. Yandan da kamerayı siliyorum. Bak saatlerdir, şu an saat 5. Kimse kalmadı. Size yemin ederim tek başımayım. Oturuyorum burada. Gelin damat içeride aileyle oturuyor. Ben de evrak dokümanları takip ediyorum. Yarınki düğün sonrası derin bir nefes alacağım. Çünkü risk varsa, tehdit varsa risk vardır. Tehdit varsa tedbir vardır. Yani sonuçta bir tehdit var. Çocuğu tehdit ettiler, açık konuşayım. Ve bunu yapmalarının nedeni kızı kendilerine istemeleri. Kız da ben istemiyorum diyor. Akrabaya varmak istemiyorum diyor. Vesaire vesaire. İşin şeyini karıştırmak istemiyorum. Olay saçma sapan bir yere gidiyor çünkü. Bugün bayağı bir azarlandık ama onu da söyleyeyim size. Öyle bir güleceğim, hahım şahım böyle bir nikah oldu diyemem. Ama çok şükür kazasız belasız mübarek Cuma'nın yüzü hürmetine bugün de geçti. Allah nasip ederse evlilik cüzdanlarımızı aldık. Herhangi bir sorunumuz yok. Evraklarımızı tescil ettirdik. Şimdi ne yapacağız? Yarına kadar sabırlı olacağız. Yarın akşama kadar daha doğrusu düğün gerçekleşecek, parti gerçekleşecek. Ondan sonra da nasip olursa bir tık gezi programı çekeriz. Herhalde aile arasında vedalaşmayı falan çekeriz. Ayrı ayrı bölümlerde yayınlamak istiyorum. Çünkü bir bölümde 1 saatlik, 2 saatlik bölüm olduğu zaman sıkılıyor. İnsanlar anlamıyor. Onun için en azından maksimum 40 dakikalık video çekeyim diyorum. Bu yayınladığım videolarda da en azından dolu dolu geçsin. İnsanlar sıkılmadan izlesin. Onu istiyorum. Amacım da bu.
Şimdi demek istediğim şu ki daha hiçbir şey geçmiş değil. Nasip olursa yarın akşama, yani bundan sonraki izleyeceğiniz bölümde inşallah şunu demek istiyorum size. Evet, bitti. Çok şükür geçmiş olsun demek istiyorum. Kemal kardeşim gibi yüzlerce gencimiz Endonezya'ya geliyor. Günlük 20 kişi belki Endonezya'ya geliyor. Evlilik işlemleri için koşturuyor. Bazılarının başlarına şeyler geliyor. Bazılarının hiçbir şey gelmiyor. Adam mesela diyor ben tek başıma yaptım. Herhangi bir problem yaşamadım falan filan. Ağzını böyle kırarak konuşuyor. İşte herhangi bir rehbere de para vermeyin. Gerek yok, uğraşmayın. Böyle şeylere de diyenler var. Haklı. Kendi yapmadı. Eşi yaptı. Ailesi destek çıktı. Bir şekilde yaptı. Şimdi burada Kemal'in, Allah razı olsun, bir tane dayısı bana yardım etti. Ve üstüne basa basa söylediğim halde ya silakan. Yani siapa kamu? Siapa kamu? Anggota dari Pagayo. Keluarga. Hah? Keluarga kamu? Enggak, yang apa deh Pak? Ini Paminan. Paminan. Oh, okay. Şimdi bir şey sordu da beyefendi. Ondan sonra ne diyordum ya? Unuttum bahane, kafam gitti ya. Silakan. Kafam gitti. Heh. 40'ar dakikalık, özür dilerim. Arkadaş geldi, bir şey sordu, gitti. 40'ar dakikalık videolar olacak. Giriş gelişme sonuç olacak. İnşallah sonucu da tatlıya bağlanır. Güzel bir şekilde buradan ayrılırız diyelim. Evraklarımızı, dokümanlarımızı zaten her zaman olduğu gibi takip ediyorum. Sizlerden de ricam var. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak. Bir de bu hype diye bir şey çıktı. Puan verme. Beğeniyorsun, bir de puan veriyorsun. Onda da en yüksek puanı veren olursanız sevinirim. Hani ne kadar puan, o kadar daha çok analizlerde öne çıkıyoruz. Nasip kısmet. Öyle dağın başındayız işte. Bekliyoruz. Nasip kısmet. Allah'ın izniyle buradan sağlıcakla gitmek nasip olur. Yüzlerce gencimiz Endonezya'ya geliyor. Onu diyordum. Evleniyorlar. Bazıları yapıyor, bazıları yapamıyor. İnşallah hepsinin de Allah kolaylıklarını versin. Onlara kolaylık diliyorum. İnanın bana, yüzlerce, binlerce insana yardımcı oldum. Ve edinmiş olduğum tecrübe şunu gösteriyor. Tedbir, 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 disiplin. Yani bundan şaşmayacaksın. Hani istediğin kadar paran olsun. İstediğin kadar paran olsun. İstediğin kadar eşinin ailesi de güçlü olsa dahi tedbirli olmak zorundasın kardeşim. Burası senin ülken değil. Buradaki polis sana yardım etmez, asker sana yardım etmez. Burada hiçbir hakkın ve hukukun yok. Burada sen hiçbir şeysin. Cebindeki paradan başka kimsen yok. Kimse sana yardım etmez. Yengenin akrabasıyla beraber koşturmaya çalıştım. Yani eğer ki ben baskı yapmasam bu iş 5 iş günü, 10 iş günü vesaire der geçer giderdi. Bu iş batardı yani. Çocuk eli boş dönerdi ya da eşini alırdı, turist vizesiyle giderdi. Bu evlilikleri geçersiz olurdu. Türkiye'de tekrar işlemlere başlardı. Koştururdu. Tekrar buraya gelirdi. Burada tescil ettirirdi. Ne anladı? Süleyman. Örnek veriyorum. Demek istediğim hani çok fazla dostlarımız videolarımızı izliyor. Bilgi ediniyor. Tekrar ediyorum. Ben kimseye şadayı bulmuyorum. Buraya gelenler sosyal medya üzerinden ya da arkadaş çevreleri tarafından tanıştırılıyorlar ya da tanışıyorlar. Evlilik kararı alıyorlar. Sonrasında da evlilik işlemlerinde eğer bizden destek alıyorsa bizden destek alıyor. Başkasından alıyorsa başkasından ya da tek başına yapıyor. Biz gerekli bilgileri, belgeleri zaten düzgün bir şekilde anlatıyoruz. Burada da yine de anlatalım. Nüfus kayıt örneğiniz, doğum kayıt örneğiniz, boşanma belgen varsa boşanma belgen, en son mezun olduğun okul, sonra ikametgah belgesi de yeni çıktı. Bunu da istiyorlar. Bu belgeleri, bir de sağlık raporu istenmeye başlandı artık. Sağlık raporu, evlilik için sağlık raporu. Bu söylediğim belgeleri lütfen Endonezya diline noter tasdikli çevirtin. Türkiye'den Endonezya'ya getirin. Endonezya'da bulunan, Jakarta'da bulunan Türk Büyükelçiliğimize giderekten evlilik izin belgesi alın. Sonra ne yapman gerekiyor, neler yapman gerekiyor zaten belgeli bir şekilde elçiliğimiz, Allah razı olsun onlardan, düzgün bir şekilde belgeleriyle sunuyorlar. Onları zaten anlarsınız. Sonrasında eşinizin bulunmuş olduğu bölgeye giderekten evlilik işlemlerine başlayabilirsiniz. Bazı bölgelerde annenin babanın kimliklerini de istiyor ya da pasaportlarını istiyor. Kırsal bölge özellikle çok özel, yabancıya hiç yardım etmeyen bir evlendirme müdürü ise biraz zorlayabilir, koşturabilirsiniz. Bazı belgeler daha isteyebilir. Ya vergi levhası isteyeni bile gördüm ya. Yemin ediyorum size.
Vergi levhası. Adam çocuk işçi. SGK'da çalışıyor. Vergi levhası yoksa diyor evlendirmem diyor. Ya abi öyle bir şey yok. Kanunda öyle bir şey yok. Çocuğun vergi levhası yok. Şirketi yok ki. Nasıl olsun? Gitsin diyor vergi levhası çıkarsın diyor. Yani çok saçma yerlere gidiyor. Adli sicil belgesi isteyenler oluyor. Onu E-Devlet'ten çevirmenize gerek yok. E-Devlet'te zaten bahse Endonezya dilinde barkodlu bir şekilde devletimizin tanımış olduğu otomatik sistem çeviriyor. Onu da söyleyeyim size. Yani yaparsınız, halledersiniz. Ben devamlı diyorum. Bana ihtiyacı olan insanlar iletişim kursun, benimle iletişim kursun. Bana ihtiyacınız olması lazım. Yani tehlikeli bölge olması lazım, araştırması, problemli olması, işte aileler arasında huzursuzluk olması, bütçen de olması lazım. Çünkü yanında beraber gidiyoruz. Uçak biletiydi, masraflardı, otelde yemesiydi, içmesiydi vesaire. Yani sonuçta bunların hiçbiri kimse cebinden harcamaz. Kimse babasının ayrına da yapmaz. Kaç gün oldu? Bugün 3. günümüz. Nasip olursa yarın 4. gün, 5, 6, 7. günümüzde 8. gün sabahında da yola çıkacağız. Jakarta'ya gideceğiz. 7 gün boyunca 7-24 beraberiz. İnşallah Allah nasip ederse buradan da sağ salim çıkarız, gideriz. Biraz zor oldu benim için açık konuşmak gerekirse. Neden derseniz ailenin tamamı istemiyor diye bir kural yok. Şimdi ailenin içinde bir kargaşa çıkıyor. Sizin orada bir yetkiniz yok. Yani karışamıyorsunuz. Kızın evinde kızın baba tarafıyla anne tarafı birbirine giriyor. Yani inanılmaz bir duruma düştüm. Ben de ilk defa bir tecrübe kazandım. Burada edinilmiş olduğum tecrübe şu. Sessiz ol, izle, dinle ve cevap ver. En sonunda bana cevap düştü. Orada bir yarım saat falan konuştuk. Öncelikle kızın babasına Allah rahmet dilediğini söyledim. Ailesini, Kemal'in. Allah'tan rahmet dilediklerini. Sonrasında da Kemal'in valisi olaraktan, vekili olaraktan ailesinin ben söz aldım. Ben konuştum. Hatta çocuğa orada hakaret etti. Defol gitsin falan filan yaptı. Ya amcası. Onu toparlamaya çalıştık. Gergin anlar oldu. Ben Kemal'e dedim. Hani o ara düşünüyorum işte kapı kaç metre yakında. Bir anda kalkarsak ne tarafa gideriz? Çocuğu nasıl koruyabilirim vesaire. Onun gibi şeyler. Şimdi bazılarınız diyecektir ya abartıyor vesaire. Ben hatta az bir şey anlatıyorum. Yani o kadar da konuşup da hem aileleri zor duruma düşürmek istemiyorum. Zaten olan olmuş, bitmiş. Yani artık düğün de yarın gerçekleşecek. Bunları anlatmamın nedeni bazı olaylar yaşanılıyor. Yani hani sizin de başınıza belki gelebilir, belki diyorum. Onun için tedbirli olun, araştırın. Eş adayınıza devamlı sorun. Bak aileler arasında problem var mı? Eski erkek arkadaşın problem çıkarır mı? Eski eşin problem çıkarır mı? Nerede? Bölgesi neresi? Lokasyonu neresi diye. Bunlar çok önemli bir şey. Çünkü gurbet eldesiniz. Başka ülkedesiniz. Bakın burada bir cami bulabilmek için 1 kilometre yürüdük. Camiye gittik. Yani her yerde cami yok. Kilise çok mesela bu bölgede. Cami yok. Şimdi Endonezya'nın her yeri Müslüman diye bir kural da yok. Onu da söyleyeyim size. Endonezya'nın %99'u Müslüman diye bir şey de yok. Ben size söylüyorum. %60'ı Müslüman. %60'ı Müslüman. Çoğunlukla Müslüman evet ama %60'ı Müslüman. Neden derseniz her bölgede benim gezdiğim, bu kadar da beni tanıyanlar iyi bilir. Hemen hemen büyük şehirlerin hepsine gittim. Kırsal bölgelerine de gittim. Büyük adaların hepsine gittim. Edinmiş olduğum bilgi şudur. Yanlış bilgi veriyor Wikipedia'da ya da insanlara yanlış bilgi veriyorlar. Yani ne diyorlar? Endonezya'nın %90'ı Müslüman. Ya öyle bir şey yok. No. Yalan söylüyorlar. %60'ı hatta %50'si diyebilirim yani. Neden derseniz çoğu Müslüman diyor ama affedersiniz başka şeyler yapıyor vesaire. Beni ilgilendirmez kimin ne olduğu ama şunu söylemek istiyorum. Yanlış bilgi. Wikipedia'ya aldanmayın. Benim analizlerim zamanla daha çok güzel olacak. Yani kitap yazmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş notlarımı tutmaya başladım zaten. Sonra belgeseller çekeceğiz. Sizlerle beraber olacağız inşallah. Birkaç acenta diyecektim. Birkaç ajans benimle iletişime geçti. İşte projelerin hakkında bilgi alabilir miyiz? İşte toplantı yaptık. Onlarla beraber yol almayı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü destek olmadan bu işler olmaz. Tek başıma yapamam. En azından bir ekiple beraber, profesyonel bir şekilde kameralarla beraber, küçük bir kamerayla değil de profesyonel bir kamerayla beraber belgesel çekmeyi çok istiyorum açık konuşayım. Belgesel çekmek hayalim.
Özellikle de Endonezya belgeselleri. İnanın bana yeter bize. Çok ciddiyim. Dünyanın en karmaşık kültürleri, en inanılmaz doğası, değişik değişik adet, gelenek ve görenekleri bu ülkede. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yani inanılmaz bir ülke. Her adasında, her mahallesinde başka şeyler var. Yani düşünsene, bir komşun Budist, sağ komşun Hindu, diğer komşun pirinç pişirme makinesine tapıyor. Ya inanılmaz şeyler var. Ya yaz, inanmıyor musun bana? Google'a yazar mısın lütfen? Hemen hesabını aç, Google'a yaz. Pirinç pişirme makinesiyle evlenen kişi. Ya da aşağı derede birini piton yutmuş. Ya da birini timsah yemiş. Gidersin mesela orayı, haberini alırsın. Hadi ya falan yapar. Artık alışmışlar bunlar. Yani anladın mı? Hani yılan sokmuş, kobra sokmuş, ölmüş mesela adam. Çok enteresan bir ülke. Her şey var. Hayvanlarla, doğayla iç içe. Farklı gelenek ve göreneklerin olduğu bir ülke. Bunu anlatmak olmaz. Gelmeniz lazım. Yaşamanız lazım. Evlenmek için değil, turist olarak gelmeniz lazım. Onu da söyleyeyim efendim. Gezi programları yapacağız. Nasip olursa. Benimle beraber belirli kişileri seçeceğiz. Benimle beraber nasip olursa düğünlerde kendi masraflarını kendileri karşılayacaklar. İşte belirli kişilerle iletişim kuracağız. İşte bana önce haber verecek. Aylar önce biletini alacağız. Kendi biletini alacağız. Tabii programı yapacağız. Ona göre ayarlama yapacağız. Onun bütün masrafları kendine olacak. Sonra konuşacağız, anlaşacağız. Diyeceğim ki benimle beraber düğüne gelir misin? 7 gün, 10 gün beraber mesela Slovas Adası'nın Toraja bölgesine gideceğiz. Kalimantan'a gideceğiz ya da Ölüler Diyarı'na gideceğiz. Örnek veriyorum. Her bir bölümde bir misafir, 2 misafir ya da 3 misafirle beraber gezi programları yapmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Gelmek ister misiniz? Sadece evlilik için değil, bunu da kamera arkasından neler oluyor? Bekir Önal'la beraber gezelim bakalım ne durumda. Aksiyon, macera dolu günler sizi bekliyor olabilir. Programlı çalışıyoruz zaten. Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız bunlara izin verecektir. Herhangi bir problem olmaz gelmenizde. Onun da eğer ki böyle bir şey yapmak istiyorsanız, delilik, Bekir'le beraber gideyim ben gecenin yarısı dağlara bayırlara diyorsanız ya da tehlikeli uçuşlar yapalım diyorsanız bana haber edin. WhatsApp'tan, açıklama kısmında, Instagram'dan, özellikle beni Instagram'dan takip edin. Instagram'da 7/24 aktifim. WhatsApp'tan geç cevap verebilirim. Yüzlerce mesaj var. TikTok'a hiç bakmıyorum. 10.000 okunmamış mesajım var. Size yemin ederim. 10.000 okunmamış mesajım var. Hiçbirine cevap vermiyorum çünkü çok kale almıyorum TikTok'u. Ama bazen video yayınlıyorum tabii ki. Oradan da takipçi gelsin YouTube'da. Benim için önemli olan YouTube, Instagram, Facebook, işte TikTok'a da elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. Ama TikTok'ta gelen sorular, yorumlar genellikle saçma sapan oluyor. İşte yok bana karı bul, yok böyle diyorlar. Bir de telaffuzları böyle, kusura bakmayın. Bu şekilde konuşuyorlar. Neyse, fazla başınızı ağrıtmayın. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Endonezya, Sumatra adasından, dağların bayırından kucak dolusu selamlar. Sampai jumpa.